Aklımda hayallerim, elimde ise bu defolu kumaş var. Gerçekten bu videoyu sonuna kadar getirip de başarılı bir proje yapacak mıyım hiç bilmiyorum ama hadi bir şans verelim. Eyes. It's nice to be on this side of things. When you die, I'm gonna be the face you see. Herkese merhaba. Ben Dublank ve bugün sizlerle bir erkek yakanın nasıl dikildiğini ve bir pijama takımının nasıl yapılacağını tüm detaylarıyla anlatmaya geldim. Bu pijamanın ilhamı aslına bakarsanız Oyşa Giyim'den geldi. Ben her zaman Oyşa'nın çıkarmış olduğu ev giyim ürünlerini çok beğeniyorum fakat fiyatları çok fazla. Şu an ortalama pijama takımını almak neredeyse 500 TL gibi bir rakam. Ancak ben bu parçayı sadece 15 TL'ye diktim ve uyku maskesi, gömleği ve şortu olmak üzere tam 3 parçadan oluşarak yaptım. Uyku maskem de dahil olmak üzere her bir parçanın dikimini de videonun sonu oynatma listesi olarak ekliyorum. Yanı sıra açıklamalar kısmında koyuyor olacağım. Lafı çok uzatmadan videoya başlamak istiyorum. Ama öncesinde size harika bir haberim var. Ben bu parçayı yaparken hiçbir kalıptan yararlanmadım. Sadece evinizde yer alan bir gömlekten faydalanarak siz de adım adım erkek yakayı nasıl dikebileceğinizi ve bir pijama takımına nasıl sahip olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Şayet videom hoşunuza giderse de beğen butonuna basmayı ve haftaya yükleyeceğim videoyu kesinlikle kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hazırsanız lafı çok uzatmıyorum ve başlıyorum. Bu proje için ihtiyacınız olanlar çizim için cetvel, kopyalama için bir adet kağıt ve pijamanızı oluşturmak için bir adet gömlek veya tişört. Şimdi hazırsanız başlıyorum. İlk olarak gömleğimin önden gözüken kısmını ayarlıyorum ve kağıdımın üzerine yerleştiriyorum. Benim çok uzun bir kağıdım olmadığı için bu gövdeden sonraki kısmı ekstra kumaşımda uzatarak yapacağım. Bunu da ölçülerini ekleyeceğim. Şimdi erkek yakayı oluşturmadan önce ilk olarak omuz kısmım, koltuk altı oyuntum, yan taraf ve gömlek kısmı olmak üzere tüm ölçülerimi kumaşıma aktarıyorum. Burada önemli bir nokta, ön tarafta gömleğin düğmeleri olacağı için sizin kopyalama işlemini yaptığınız gömleğinizde dikkat ederseniz bu kısımda bir parça vardır. Bu parçanın da paylarını dışarıya doğru eklemeyi unutmayın. Benim gömleğim için bu ölçü 2,5 cm. 1 cm de içeriye katlama payı olduğu için buradan dışarıya doğru 3,5 cm'yi de çizerek bu formumu kumaşıma aktarıyorum. Gördüğünüz gibi genel formumu kumaşıma aktardım. Burada gömleğimin binme payı da var ve bu çok önemli bir bilgi. Bunu mutlaka yapın. Tekrar belirtmek gerekirse de gömleğinizin binme payı gördüğünüz gibi burası dışarıdan gözüken kısmı, burası ise içeriye katlandığındaki binme kısmı. Benim 2,5 artı 1 3,5 cm. Onu da buraya ekledim. Şimdi geldik işin en büyülü kısmına, nasıl kendimize erkek yaka yapacağız. Daha önce izleme fırsatınız olduysa kendime şal yaka modelden bir sabahlık dikmiştim. Bu videoya da ekranın sağ üzerinden veya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen hemen aynı mantık. Burada da benzer şekilde geliyorum. Gömleğimin arka kısmındaki toplam genişliğimi ölçüyorum. Bu birleşim noktası olan omzumdan enseme kadar olanlık alan. Bu ölçü benim parçamda yaklaşık 9,5 cm. Buradan sanki omuz hattım devam ediyormuş gibi yukarıda bu ölçüyü işaretliyorum. Buranın şurada görmüş olduğunuz forma devam etmesine dikkat edin. Şu şekilde. Sonrasında ise bunu elimdeki cetvelden yararlanarak biraz yumuşatıyorum ve hafif dışarıya doğru veriyorum. Belki şu an biraz karmaşık gelmiş olabilir ama parçanızı diktiğinizde her şey çok net olacak. Çok fazla bir kavis vermenize gerek yok. Ortalama bir kavis yeterli olacaktır. Bu şekilde çiziyorum. Ben şimdi biraz formunda tıraşlamalar yapabilirim. O yüzden kurşun kalem kullanıyorum. Ama sonrasında bir keçeli kalemle son halini vereceğim. Şimdi geldik işin en büyülü kısmına. Erkek yakanızın üst tarafta olan parçasının ne kadar olduğuna. Ben genişliğinde elimde bulunan gömleklerden de referans alarak yaklaşık olarak 7 cm yapıyorum. Erkek yaka gömleğinizde yaka derinliğinizin ne kadar olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Burada nereyi kastettiğimi yine yandaki resimde işaretliyorum. Şimdi ben kendi gömleğimi üzerime giydim ve onun üzerinden karar verdim. Benim ölçüm 14 cm olacak. Ön parçamdan aşağıda 14 cm'yi buluyor ve de işaretliyorum. Şimdi ise erkek yaka gömleğimizin alt parçası olan parçayı yapacağız. Burayı böyle
böyle çok büyük bir yay yaparsanız katlandığında çok geniş bir erkek yaka alt formunuz olur. Daha küçük yaparsanız daha küçük olur. Genelde 70'ler modası parçalarda burası çok geniştir ama pijamalarda alt kısım daha dar, üst kısım daha geniştir. Bahsetmiş olduğum gibi benimki şu an bir pijama olduğu için ben burasının alt kısmını çok geniş tutmayacağım. Ve yaklaşık olarak 1,5 santimetre dışarıda bulup işaretliyorum. Şimdi işaretlemiş olduğum 1, 2, 3 tane noktam var ve bu 3 noktayı yumuşak bir şekilde birleştireceğim. Burada formunuzun nasıl olduğu sizin gömleğinizin nasıl olacağıyla alakalı. Bana sorarsanız burada mükemmel sonuca ulaşmak için öncelikle farklı modeller kesin, sonra yakasını içeriye doğru katlayın ve böylece son formunuzun nasıl olacağını anlayın. Ben birkaç tane deneme yaptım. Buna göre bu son ölçüleri oluştu. Şimdi geldik işin son ve en büyülü kısmına. Erkek yaka formumuzu nasıl yapacağız? Şu anda yaptığım şekilde kullanırsanız şal yaka bir gömleğiniz olur. O yüzden bu parçayı ikiye ayıracağım ve üst parça ve alt parça olarak 2 tane parça elde edeceğim. Bunun için de bu noktadan geride 3,5 santimetreyi bulup işaretliyorum. İşaretlemiş olduğum 3,5 santimetreden az önce çizmiş olduğum yaya doğru bir çizgi çiziyorum. Bu çizgiyi de çizdiğimde artık hemen hemen formum oluştu. Sadece bu formu biraz daha yumuşatacağım. Ve tüm bu işlemleri yaptıktan sonra görüntümü nasıl olduğunuysa size böyle çizeceğim. Burası üst yakam, burası ise içeriye katlayacak olduğum payım. Burası kumaş katı. Kumaş katında bu parçadan 2 adet kesiyor olacağım. Şurası benim aşağıda yaka açıklığı kısmımda. Katlandığında burası aynen şu şekilde katlanacak ve yaka formum gördüğünüz gibi oluştu. Mesela siz bunu nasıl yapacağınızla ilgili halen daha kafanız karışıyorsa şurası gördüğünüz gibi omuz çizgisi. Omuz çizgisinden parçanızı katladığınızda yakanız giyildiğinde hemen hemen böyle gözükür. Ve siz şayet isterseniz ki yakanız daha geniş olsun, buradan şu şekilde çizginizi çizip daha geniş bir yaka yapabilirsiniz. Ya da bu açının daha fazla olmasını isterseniz aynen şu şekilde çizersiniz ve kendinize daha geniş açılı bir parça elde edersiniz. Bölmez burayı yekpare kullanırsanız da kendinize bir şal yaka elde edersiniz. Yani erkek yaka dikmek aslında bu kadar basit. Ve gördüğünüz gibi kalıbım artık hazır. Benim son olarak bir işlemim daha olacak. Genelde bu tarz erkek yaka gömlekleri dikkat ettiyseniz içeride bir de temizlemek için pervaz parçası vardır. Bu parçanızın çok daha temiz ve şık gözükmesini sağlar. Buradaki ölçüler tamamen keyfe kalmış. Yaklaşık 7 santimetrelik bir çizgiyi buradan çiziyorum. Sonrasında ise bu 7 santimetreyi tüm ön orta noktam boyunca takip ediyorum. Buraya geldiğimde ise omuz kısmında yaklaşık olarak 3 santimetrelik bir alanı buluyorum. Onu çiziyorum. Ve daha sonra bu ikisinin kesişim noktası olan yerde kendime tatlı bir kavis veriyorum. Bu pervaz parçasında da toplamda 2 adet keseceksiniz. Artık ön parçam hazır. Şimdi hazırsanız hem kalıbımı hem de kumaşımı kesiyorum. Bu iki noktayı birbiriyle işaretliyorum ki buradan rahat şekilde birleştirebileyim. Şimdiki işlemlerime gelecek olursam da kumaş katında katlıyorum. Katlama işleminden sonraysa parçamı aynen bu şekilde yerleştiriyorum. Bildiğiniz gibi benim etek boyum normalden kısa. Buradan 13 santim, buradan da 11 santim daha uzatarak ve tüm çevresinden 1 santimetre dikiş payı vererek bu parçanın aynından kendime toplamda 2 adet ön parça kesiyorum. Bu parçayı da kestikten sonra daha önce de belirttiğim gibi şuradaki pervaz parçamın aynısından da toplamda 2 adet kesiyorum. Bildiğiniz gibi benim kumaşım defolu bir kumaş olduğu için ben şimdi farklı bir yöntem yapacağım. Şuradaki çizgiyi ortadan 2 olarak kabul edeceğim ve parçamı tam da bu noktadan katlayacağım. Bunların hepsini bu arada ben ölçüp biçip yaptım. Rastgele yapıyorum zannetmeyin. Şimdi bu olandan kol parçamı yapacağım. Kolumun önden gözüken kısmı koyu renkli, arkadan gözüken kısmı açık renkli olacak. Görmüş olduğunuz gibi kumaş katıma gömleğimin katliğini gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sonrasında ise bu formu gömlek boyumla aynı olacak şekilde aktarıyorum ve toplamda 2 adet kesiyorum. Kesim işleminden sonra kol parçam böyle gözüktü. Şayet bunu nasıl çıkardığımı halen daha net bir şekilde anlamadıysanız bu videodan ya da videonun altındaki açıklamalar kısmındaki onlarca videodan kol parçasını nasıl çıkarttığımı görebilirsiniz. Kolumu bu şekilde kestikten sonra ise bildiğiniz gibi önüm ve arkam farklı olacaktı. Önüm koyu renkli olan kısım. Ön parçanın şu kısmında her zaman bir oyuntu vardır. Bunun nedeni kolunuzun arka parçasının daha geniş, ön parçasının ise daha dar olması.
Farkını da gösterecek olursam gördüğünüz gibi içeriden gözüken açık renkli alan benim arka kısmım. Burası ise ön kısmım. Hafif bir tıraşlama yaptım. Kol parçalarımdan da 2 adet kestikten sonra şimdi sıra geldi arka parçama. Gördüğünüz gibi kumaşımdan çok küçücük bir alan kaldı. Parçamı ortadan 2'ye katlıyorum. Arka ortasını kumaşımın kat yerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sonrasında ise ense formum, kol yuvam, koltuk altım, yan dikişlerim dahil olmak üzere tüm parçamı aynı şekilde aktarıyorum. Gördüğünüz gibi burası benim ön parçamda. Ön parçam normalde gömleğime göre daha kısa. Dolayısıyla arka parçamı da yine bu yan uzunluğu dikkate alarak aynı şekilde kesiyorum. Bu parçadan kumaş katında bir tane keseceğim. Ve artık arka parçam da hazır. Şimdi ise son bir işlemim kaldı. Yaka parçamı yapmak. Kumaş katında katlayın. Yaka parçanızın bu kısmını kumaşınızın kat yerine yerleştirin ve 1 cm dikiş payı vererek tüm çevresinden toplamda 2 adet kesin. Böylece tüm parçalarımızı kesmiş ve dikişe hazır oluyoruz. Ben ilk olarak yaka kısmımı yapmakla başlayacağım ve bu işlemi de yaparken o pijamaların genelde ceplerinde, kenarlarında olan süsten de yapmak istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yaptım. Dikeceğim ense hariç yaka çevrim uzunluğu boyunca kendime 3 santim genişliğinde bir parça kestim ve bunu da ortadan 2'ye katladım. Çevresi boyunca tur olarak döndürürken parçamı içeriden tutturup yapacağım. Bunun da nedeni şu: 2 parça üst üste dikilip ters çevrildiği zaman parçamın böyle dışarıdan gözükmesini istiyorum. Kapak gibi kapatıyorum ve ensem hariç çevresi boyunca dikiyorum. Daha sonra ise ters çevirip ütülüyorum. Ve ön ve arka parçamın omuz kısımlarından birleştiriyorum. Sonra bu parçaları dikiyorum, ütülüyorum ve açarak ters çeviriyorum. Son olarak unuttuğum bir detay, arka tarafta kendime pervaz hazırlıyorum. Arka pervazımı da kestikten sonra ön parçalarımla birleştiriyorum. Pervazlarım dikildiğinde görüntüm bu şekilde olacak. Aynen böyle. Sonra buralardan dikiyorum, ütülüyorum ve hazırlamış oluyorum. Ön ve arkamı birleştirdiğim parçayı açıyorum. Sonrasında ise yakamın dışarıdan gözükecek kısmını orta noktamdan başlayarak ve burada çıtlattığım yere kadar gelecek şekilde bir güzel iğneliyorum. Pervaz parçama denk gelecek şekilde yerleştirip etek ucundan başlayarak tüm yaka ve etek ucuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Buradaki kurdele işlemini bu taraf için de tekrar ediyorum. Şimdi parçamı dikiyorum. Belirttiğim gibi yaka işlemini yaptıktan sonra şimdi parçamı ters çeviriyorum. Artık yaka kısmım neredeyse hazır. Şimdi geldik kolları takmaya. İndirme işlemi de yaptıktan sonra tüm bu çevresi boyunca dikişimi dikiyorum. Sonra da açıp ütülüyorum. Ön ve arka parçamı yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Etek ucundan başlayıp bilek kısmıma kadar dikişimi dikiyorum ve ütülüyorum. Bu işlemin aynını diğer tarafın içinde tekrar ediyorum. Tüm bu işlemleri yapıp ütülememi de yaptıktan sonra artık parçam gördüğünüz gibi neredeyse hazır. Ben bu işlemler esnasında ekstradan kol iç parçamı 2 kat katladım. Sonra tüm çevresi boyunca diktim ve gördüğünüz gibi kol parçam da temiz oldu. Bunun için siz ekstradan bir parça kesip üstüne katlayıp araya şu beyaz bir ipten koyarak yine havalı bir tane kolda yapabilirsiniz. Bu tarafa bir tane cep ekleyebilirsiniz. Tüm etek ucum boyunca 2 kat katladım ve tüm çevresi boyunca
parçamı diktim. Şimdi tek yapmam gereken buraya düğmelerimi ve iliklerimi eklemek. Sonrasında parçam tamamen bitmiş olacak. Umarım yapmış olduğum bu parça hoşunuza gitmiştir. Daha fazla ilham ve benimle daha fazla iletişimde olmak isterseniz de Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. O zaman haftaya tekrar ve yepyeni bir içerikte burada buluşmak dileğiyle. Sevgiler. Görüşmek üzere.